Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli çok güzel bir 5 şiş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde mor ve krem tonlarında 2 tane patiklik ip kullandım. İplerimi şöyle kenara alıyorum. Şişlerim ise 3 numara. Hemen modelimi gösteriyorum. İşte modelimiz bu şekilde hanımlar. Çok güzel, çok şık bir model oldu. Yapılışı da gerçekten çok kolay. 5 şiş patiğe yeni başlayacak olan hanımlar da böyle bir model tercih edebilirler. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize burun kısmından başlayacağız hanımlar. Her zaman olduğu gibi 12 ilmek olarak. Mor ipimle başlayacağım. İpimin ucunda şöyle küçük bir miktar ip bırakıyorum. 12 ilmeğimi atacağım. Ben bu başlama tekniğini bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bu şekilde hanımlar, sayalım kaç ilmeğimiz olmuş. 3, 6, 9, 12 ilmeğim olmuş. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde bakın hanımlar, arka yüzdeyiz. İkinci şişimi aldım, örmeye başlayacağım. İlk kenardaki ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar, bakın şöyle ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişe de geçeceğiz. Kenardaki ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi altışar altışar iki şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hanımlar, hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan çıkarıyorum. Bakın, bu kenardan ilmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimi buradan çıkarttım üçüncü şişime. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım hanımlar. Başlangıç böyle yerlerimiz biraz sık olduğu için tığ yardımı ile ilmek çıkartıp şişime takıyorum. 3 ilmeğim oldu. Şu dördüncü ilmeğim, 5 ve bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. Üçüncü şişimde 6 ilmeğim oldu. Dördüncü şişime geldim. Burada da hanımlar yine sırasıyla ilmekler çıkartıp şişime takıyorum. Bakın, dördüncü şişimde de 2 ilmeğim oldu. Şu üçüncü ilmeğim, dördüncü, beşinci ve kenardan bir ilmek daha çıkartıp şişime takıyorum. 6. 4 şişimde de 6'şer tane ilmeğim oldu. 5. şişime aldım hanımlar, örmeye başlayacağız. Şimdi ilk sıramızda yapacağımız işlem şu: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de bir sıra düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olan şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi de ikinci şişimdeyim, gördüğünüz üzere. Boşalan şişimiz ile hanımlar sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz. Üçüncü şişime geldim. Ve dördüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Böylece bir sırayı tamamlamış olduk hanımlar. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini hanımlar, bu sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. Öncelikle ilk şişimdeyim. Kenarımız hemen şu sağ tarafa düşüyor. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki, hemen bakın şurada bir ilmeğim var. İkinci ilmeğimin altında. İlmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz olarak ördüm. İlk artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım.
Bakın son 2 ilmeğimiz kaldı. Hemen ikinci ilmeğimin altındaki şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen bu baş tarafta. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğim normal örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer tane ilmeğim oldu. Dördüncü şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına şuraya şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimde de 7'şer tane ilmeğim oldu hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bir sıra artırma yaptık. Bir sıra 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 7 ilmeğimizi de artırma yapmadan düz olarak örüyoruz. Yani bir sıra artırma yaparken bir sıra ilmekleri normal artırma yapmadan düz örüyoruz. Sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de yine ördüm. Üçüncü şişime geldim. Yine 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de artırma yapmadan öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz hanımlar. Bir sıra boyunca ilmeklerimizi düz ördük. Tekrar başlangıç yerine geldim. Bu aşamada hanımlar tekrar artırma zamanı. Şimdi birinci şişimizdeyiz. Kenarımız sağ tarafta. Yine ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altında hemen şurada ilmeğim var. Kenarına şişimi taktım. Bunu düz olarak örüyorum. Kalan 5 ilmeğim de yine düz örülüyor. Birinci şişimde böylece 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim hanımlar. Kenar sol tarafa düşüyor. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar örüp artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Burada da kenar bu hemen sağ tarafta başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerimi yine düz örüyorum. Üçüncü şişimde de 8 ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de hanımlar 8'er tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırdık. Şimdi yapacağımız işlem şu: bir sıra 4 şişimizdeki ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bir sonraki sıra artıracağız. Sonra düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Bu sonra modelimi kurdum. Modelimiz 4 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için hanımlar, sizler dilerseniz her bir şişe 15'er ilmek yapın. Ya da 16'şer ilmek yapın. Ya da 13'er ilmek. Hiç fark etmiyor. Model tam denk gelecektir. Çünkü dediğim gibi 4 ilmek ve katları üzerine kuruluyor bu model. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım, gelelim. Sonra birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Dileyen 15 ilmek yapabilir, dileyen 16 ya da 13, fark etmiyor. Model aynı şekilde kuruluyor hanımlar. Şimdi modele başlamadan önce model için ilk sıramızda bir alt zemin hazırlayacağız. Bunun için yapacağımız işlem şu: 3 ilmek normal düz olarak örüyorum. 3 ilmek düz ördüm. Yanındaki bir ilmeğimi bakın örerken ipimi şişime şöyle 2 kere dolayarak örüyorum. Bir ilmeğin içinden böyle 2 tane ilmek çıkartmış gibi olduk. Burada maksat şu: ilmek boyunu genişletmek. Tekrardan 3 ilmek düz örüyorum. 2, 3. Sıradaki ilmeği örerken bakın ipimi şişime şöyle 2 kere dolayıp ilmeğimi böyle örüyorum. 3 ilmek normal düz örüyorum. Bir ilmek ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum.
3 ilmek düz örüyorum. İkinci şişimden devam edeceğim. Şu 3. ilmeğim. Bir ilmeğimi ipimi şişime 2 kere dolayarak ördüm. 3 düz ilmek örüyorum. Bir ilmeği de ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. 3 ilmek düz. Bir ilmeğimi örerken de ipimi şişime 2 kere doluyorum. Devam ediyorum yine. 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ipimi şişime 2 kere dolayarak ördüm. 3. şişimde de aynı devam edeceğim. 3 düz. Bir ilmek 2 kere doluyoruz. 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmeği 2 kere dolayarak örüyorum. Tekrar 3 ilmek düz. Bir ilmek 2 kere dolayarak ördüm. Yeniden 3 ilmek düz öreceğim. 4. şişime geldim. Şu 3. düz ilmeğimi buradan örüyorum. Bir ilmeğimi de 2 kere dolayarak ördüm. Tekrardan 3 ilmek düz. Bir ilmeği 2 kere dolayarak ördüm. 3 ilmek düz. Bir ilmeği dolayarak ördüm. 3 ilmek düz örüyorum ve sonuncu ilmeğimi de 2 kere dolayarak örüyorum. İlk alt zeminimizi hanımlar böylece oluşturduk. Şimdi modelimiz 3 sıradan oluşuyor ve krem ipimi ekleyerek modelimin ilk sırasından başlangıç yapacağım. Öncelikle hanımlar krem ipimi aldım. İlk 3 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Bakın şöyle 1, 2, 3. Hemen krem ipimin ucunu şurada mor ipime bağlayacağım hanımlar, patiğimiz sökülmesin diye 2 tane düğüm atıyorum. 3 sıradan oluşan modelimizin ilk sırasını yapıyoruz şimdi. Bu 2 kere dolayarak ördüğümüz ilmeğimizi şöyle açıyoruz. Bakın burada ilmeğimiz büyüdü. Bunu örmeden sağ şişimizi alıyoruz. 3 ilmek düz örüyorum. Bakın bu ilmeğimi açıyorum, 2 kere doladığım ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Mor ilmeklerimiz burada uzadı hanımlar. 3 ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeği açıyorum. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Tekrardan 3 ilmek düz örüyorum. İkinci şişimden devam edeceğim. Şu 3. ilmeğim ve sıradaki bakın ilmeği açıyorum morumu. Sağ şişimi aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Bu 2 kere dolayarak aldığım ilmeğimi açıp sağ şişimi örmeden alıyorum. Bakın ilmeğimi açtım. Tekrar 3 ilmek düz ördüm. İlmeğimi açıp sağ şişimi aldım. Yine 3 ilmek düz örüyorum şimdi. Bir önceki sırada 2 kere doladığımız ilmeği açıp sağ şişimizi alıyoruz. 4 şişimizde de aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bakın ilmeğimi açtım yine. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da yine bakın 3 ilmek. 3. ilmeğimi ördüm buradan. Bir alttaki 2 doladığım ilmeği açtım örmeden. Sağ şişime bakın şöyle alıyorum. Modelimizin ilk sırası buydu hanımlar. Bakın yine mor ilmeğimi açtım. Geldik başlangıç yerine, yani ikinci sıramıza. Bu sıramızda bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Bakın krem ilmeklerimi örüyorum. Morumu örmeden aldım. 3 krem ilmeğimi örüyorum. Mor ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane krem ilmeğimi örüyorum. Morumu örmeden aldım. 3 tane krem örüyorum. İkinci şişimdeyim hanımlar. Bakın şu 3. kremim. Morumu örmeden aldım. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 3 tane krem ilmeğimiz var. 3'ünü örüyoruz. Aradaki bir moru örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Modelimizin ikinci sırası böyle devam ediyor. 3. şişimdeyim. Devam ediyorum yine. 3 tane krem ilmeğimi ördüm. Morumu örmeden aldım. 3 tane kremimi örüyorum. Morumu örmeden aldım. 3 kremimi ördüm. Morumu örmeden aldım. Tekrardan 3 kremimi örüyorum. 4. şişime geldim. Şu 3. kremim. Mor ilmeğimi örmeden aldım. Aynı işleme devam ediyorum. Bakın morumu örmeden aldım. 3 kremimi örüyorum ve morumu örmeden aldım. Modelimizde 3. ve sonuncu sıradayız hanımlar. Yine her 3 sırada bir renk değişikliği yapacağız. Şimdi 3. sıramda da krem ile devam edeceğim. Yine hanımlar şu 3 tane kremimi normal düz olarak örüyorum. Bu mor ilmeğim, uzun ilmeğim. Bunu örerken bakın ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. Amaç uzun ilmek elde etmek burada.
Bakın 2 kere doladım. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu mor ilmeğimi de örerken ipimi şişime şöyle 2 kere doluyorum. O şekilde örüyorum. 3 krem. Bakın bir mor ilmeği örerken ipimi şişime 2 kere doluyorum. 3 ilmek kremimi normal yine düz örüyorum. İkinci şişimden devam edeceğim. Şu 3. ilmeğim. Morumu örerken bakın ipimi şişime 2 kere dolayıp ördüm. 2 kere dolamaktaki maksat ilmeğin boyunu uzatmak hanımlar. Artırmak değil. Bakın 2 kere dolayarak örüyorum yine. 3 krem, 1 moru 2 kere dolayarak ördüm. 3 tane krem, morumu şöyle 2 kere dolayarak örüyorum. 3. şişimdeyim. 3 kremimiz düz örülüyor. Sadece mor ilmeklerimizi örerken ipimizi şişimize 2 kere doluyoruz. Bakın şöyle 1-2 kere doladım. Mor ilmeğimi örüyorum. 3 krem, morumu 2 dolayıp örüyorum. 4. şişimdeyim. 3. kremimi ördüm. Morumu yine 2 kere dolayarak ördüm. Tekrardan 3 kremimi örüyorum. Morumu 2 kere dolayarak örüyorum. Şöyle. Yeniden 3 tane krem. Mor ilmeğimi 2 kere dolayarak ördüm. 3 krem ve son mor ilmeğimi 2 kere dolayarak ördüm. Hanımlar ilk modelimizin 3. sırasını tamamladık. İlk modeli bitirdik. Şimdi renk değişikliği yapıyorum. Şöyle elime mor ipimi aldım. İkinci modele başlayacağız. Modelin 1. sırasındayız. Krem ile yaptığımız işlemin aynısını mor ile yapacağız hanımlar. Şöyle 3 tane ilmeğimi mor ile örüyorum. Bakın 2 kere doladığım kremi açıp örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 tane mor örüyorum. Kremi açtım. Sağ şişimi aldım. 3 mor. Kremi açıyorum. Sağ şişimi alıyorum. Yeniden 3 mor öreceğim. Şu 3. mor ilmeğim. Kremlerimizi açıyoruz ve örmeden sağ şişimize alıyoruz. Bu şekilde ikinci modelin ilk sırasını yapıyoruz hanımlar. 3 mor. Kremi örmeden sağ şişimi aldım. 3 mor. Kremi örmeden sağ şişime aldım. Ördükçe model kendini gösterecek hanımlar. Şu anda pek belli değil. Tekrardan 3 tane mor örüyorum. Kremi örmeden sağ şişime aldım. 3 ilmek mor. Kremi açıyorum. 3 tane mor örüyorum. Krem ilmeği açıp sağ şişime alıyorum. 4. şişimdeyim. 3. mor ilmeğimi buradan alarak ördüm. Kremimi açtım. Sağ şişime aldım. Ve son ilmeğimi de açıp böyle sağ şişime alıyorum. Geldik modelimizde 2. sıramıza. Bir önceki sırada yaptığımızın aynısını yapacağız hanımlar. Mor ilmeklerimizi bakın yine mor ile örüyoruz. Krem ilmeği örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Bu şekilde. Şöyle düzelteyim bakın. Şeklimiz ördükçe kendini daha çok gösterecek. Yeniden bakın 3 ilmeğimi örüyorum. Arada zincir zincir görüntüler oluyor hanımlar. Bir tane kremimi şöyle örmeden sağ şişime alıyorum. Yarım almayayım ilmeğimi. Bakın şeklimiz yavaştan yavaştan kendini gösteriyor. Tekrardan 3 tane morumu örüyorum. Bir kremimi örmeden sağ şişime aldım. 3 tane mor. İkinci şişimdeyim. Kremimi örmeden alıyorum. 3 morumu düz örüyorum. Kremimi örmeden sağ şişime alıyorum. 3. şişimden devam ediyorum. 3 tane morumu örüyorum. Kremimi örmeden aldım. 3 mor, 1 krem. 3 mor, 1 krem. Tekrardan 3 ilmek mor. 4. şişime geçtim. 1 ilmek krem. Yeniden 3 ilmek mor, 1 krem. 3 mor, 1 krem.
3 mor ve son kremimi örmeden sağ şişime aldım. Hanımlar, modelimizde böylece ikinci sıramızı da tamamladık. Geldik şimdi modelimizde üçüncü ve sonuncu sıramıza. Bu sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şu. Bu üçer tane aralardaki mor ilmeğimizi yine düz olarak örüyoruz. Üçüncü, yani bu krem ilmeğimizi örerken ipimizi şişimize 2 kere dolayarak örüyoruz. 3 morumu düz örüyorum. Kremimi ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. 3 morumu örüyorum. Kremimi ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. Modelimizin 3. sırası böyle devam ediyor hanımlar. İkinci şişimden devam ediyorum yine. Bakın, kremimi 2 kere dolayarak örüyorum. Aralardaki üçer morumu normal düz olarak örüyorum. Kremimi 2 kere doladım. Morlarımı düz ördüm. Bakın, tekrar kremimi 2 dolayarak örüyorum. 3. şişimdeyim. Aralardaki üçer morumuzu düz örüyoruz. Tekrar 3 morumu düz ördüm. Kremimi 2 dolayarak örüyorum. 4. şişime geldim. Burada da yine aynı işleme devam ediyorum. Böylece hanımlar ikinci modelimizi de tamamlamış oluyoruz. Her 3 sırada bir renk değişikliği yapıyoruz sadece. Yine kremimi 2 dolayarak ördüm. 3 sıradan oluşan ikinci modelimizi de bu şekilde tamamladık. Şöyle hanımlar. Şimdi ip değişikliği yaparak bir diğer modelimizi öreceğiz. Şöyle kremimi alıyorum şimdi. Yine yapacağımız işlem aynı hanımlar. 3 tane krem öreceğim. Bakın, 2 doladığımız moru açıyorum. 3 krem örüyorum. 2 doladığımız moru açıyorum. 3 krem örüyorum. Moru açarak aldım, sağ şişimi örmeden aktarıyorum. İkinci şişimdeyim. Hemen 3. kremimi ördüm. Mor ilmeğimi açıp sağ şişime aldım. 3 kremimi örüyorum. Mor ilmeğimi açıp sağ şişime alıyorum. 3 kremimi örüyorum. Morumu açıp sağ şişime aldım. Bu şekilde. 3. şişimden de yine aynı devam edeceğim. 3 kremimi ördüm. Morumu açıp sağ şişime aldım. Bakın, yine morumu açıyorum. 3 ilmek krem örüyorum. Her 3 sırada bir renk değişikliği yaparak modelimizi tekrar ediyoruz. 3 krem, 1 moru açıp sağ şişime aldım. Bu şekilde hanımlar. Geldik modelimizde ikinci sıramıza. İkinci sıramızda bir önceki sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz. 3 kremimi örüyorum. Morumu sağ şişime aldım. 3 kremi örüyorum. Morumu sağ şişime aldım. Bu şekilde ikinci sıramızı böyle tamamlıyoruz. İkinci şişimdeyim. Yine kremimi ördüm. Morumu sağ şişime alıyorum. 3 kremimi örüyorum. Morumu örmeden sağ şişime alıyorum. Üçüncü şişime de geldim hanımlar. Yine aynı işleme burada da devam ediyorum. Krem ilmeklerimi ördüm. Morumu sağ şişime aldım. Dördüncü şişimdeyim. Krem ilmeğimi örüyorum. Morumu örmeden aldım. Tekrar 3 kremimi ördüm. Morumu aldım. Ve son mor ilmeğim kaldı. Bunu da örmeden sağ şişime aldım. Modelimizde şimdi 3. ve sonuncu sıramızı yapacağız hanımlar. Bu sıramızda yine krem ilmeklerimizi normal örüyoruz. Mor ilmeklerimizi örerken ipimizi şişimize 2 kere doluyoruz. Krem ilmeklerimizi örüyoruz. Morları örerken 2 kere dolayarak örüyoruz.
Modelimizin 3. ve sonuncu sırası bu şekilde örülüyor. Yine ikinci şişimizden de devam edeceğiz. Bakın mor ilmeğimi 2 dolayarak örüyorum. Aralardaki üçer kremimi normal düz olarak örüyorum. İlk 3 modelimiz hanımlar, model iyice anlaşılsın diye baştan sona sizlerle yapmak istedim. Bakın morumu 2 dolayarak ördüm. Tekrardan 3. şişimdeyim. Devam edeceğim yine. 3 kremimi ördüm. Morumu 2 dolayarak örüyorum. 3 kremimi ördüm. Morumu 2 dolayarak örüyorum. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da yine bakın 3. kremim buradaydı. Mor ilmeğim var sırada. 2 dolayarak örüyorum. 2 dolamaktaki maksat anlaşıldı diye umuyorum hanımlar. İlmeklerimizi büyütmek. Bakın morumu 2 doladım. Aradaki 3 kremimi düz örüyorum. Son mor ilmeğim kaldı. Bunu da 2 dolayarak örüyorum. Evet hanımlar, 3. modeli de birlikte tamamladık. Her 3 sırada bir renk değişikliği yapıyorduk. Tekrardan hanımlar mor ile devam edecek model. Birbirini takip eder şekilde model devam ediyor. Bakın yine 3 mor örüyoruz. 4. modelin ilk sırası, kremi örmeden alıyoruz. 3 mor örüyoruz. Bu kremi açarak sağ şişimize örmeden alıyoruz. Model böyle devam ediyor hanımlar. Başka yapılacak hiçbir detay, hiçbir şey yok. Modelimiz Happy Top'u bundan ibaret. Şimdi hanımlar, ben size patiğimin ön bölümünde bu modeli ne kadar yaptığımı da söylemek istiyorum. Şöyle baktığımız zaman hanımlar şu zincirleri sayalım. Bakın mor zincirden itibaren bir zincir görüntüsünü sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Yani en son mor ipim ile başlamışım. Krem zincirim olmuş. Burada bırakmışım patiğimi. Ben ölçerek yaptım hanımlar. Bakın bilek bölümüne kadar böyle tam geldim. Sizler bu aşamada hanımlar, hani ben bu kadar yaptım diye aynı sayıda yapmak zorunda değilsiniz. Patiğinizi bu aşamada mutlaka hanımlar ayağınıza ölçmeniz gerekiyor. Ölçerek yapmanız lazım. Çünkü bu şekilde ölçerseniz patik ayağınıza tam olur. Çünkü herkesin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, örmek istediği ayak numarası, ipinin inceliği, kalınlığı, şiş numarası hepsi patiğin boyutunu etkiler. Bu nedenle diyorum ki mutlaka ayağınıza ölçün. Bileğinizin oraya kadar yapın hanımlar. Hani benden belki 2 model eksik yaparsınız. Belki 3 model fazla yaparsınız misal. Yani bu değişebilir. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü kendi ölçülerimize göre yapalım. Gelelim. Ardından da birlikte bilek ayrımına geçeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü ördüm. Geldim. Bu aşamada hanımlar bakın artık bilek ayrımı yapacağımız için sonuncu modelimin, bakın son mor ile 2 sıra ördüm. Sonuncu modelimin son sırasını, yani 3. sırasını yaparken ilmekleri şöyle öreceğiz. Yine 3 morumuzu düz olarak öreceğiz. Sadece sonuncu modeli yaparken geçerli bu hanımlar. Bilek ayrımı yapacağız çünkü. Bu kremleri örerken normalde ipimizi şişimize şöyle 2 kere dolayarak örüyorduk. Artık sonuncu model olduğu için tekrar model kurulumu yapmayacağımız için normal örüyoruz. Bakın normal ördüm. İpimi şişime 2 kere dolamadan bu şekilde örüyoruz. Şöyle. Bu şekilde düz bir şekilde öreceğiz hanımlar. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de aynı şekilde örüyorum. Artık model kurulumu yok. Bakın krem ilmeğimi normal düz olarak ördüm. Son modelimizde bu işlemi uygulayacağız hanımlar. Son modelimizin 3. yani sonuncu sırasını yaparken bilek ayrımından önce ilmeklerimizi bu şekilde öreceğiz. 2 kere dolamayacağız. Bakın normal ördüm. 3. şişimde de yine aynı işleme devam ediyorum. Bakın 4. şişime geldim burada. Burada da yine aynı şekilde ilmeklerimi 2 kere dolamadan böyle örüyorum. 3. sıramızı son modelimizde bu şekilde tamamlıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Hanımlar artık modelin devamında krem ipimi kullanmayacağım. Bu nedenle şimdi şuradan şu şekilde bakın krem ipimi keseceğim ve şöyle mor ipime bağlıyorum. Devamında artık sadece renkli ipimizi kullanacağız. Şöyle hemen kremimi de çekeyim. Şimdi hanımlar
Üçüncü sıramızı tamamladık. Bilek ayrımı yapacağız fakat öncesinde ilmeklerimizi bu şekilde düz olarak örelim. Şu krem ipimin ucunda gizleyerek götüreyim ki bir de sonradan bu ip gizleme işiyle falan uğraşmayalım. Pratik olsun. Bu şekilde. İlmeklerimizi bir sıra düz öreceğiz. Hepsini bilek ayrımına ön hazırlık için. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm bile. Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de bu şekilde düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi de düz ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimizdeyiz, ön yüzde. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Yani 14 ilmeğim vardı. İlk 13 ilmeğimi örüyorum. Sizler eğer 15 ilmek yaptıysanız ilk 14 ilmeği öreceksiniz sonuncu ilmeğe kadar. Bakın bu sonuncu ilmeğimiz ile ikinci şişimizdeki ilk ilmeğimizi alıyoruz. Bu iki ilmeği hanımlar bakın şu şekilde yer değiştirerek örüyoruz. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri bu şekilde yer değiştirme sebebimiz şu. Bu bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Bu tam ortada ilmek arasında ayrık bir görüntü oluşmuyor. Derli toplu görünüyor. Şimdi hanımlar patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Yani buralara. Şu bölümlere. Ben şu patiğimizin bu arka bölümlerine şuralarına hanımlar 7'şer ilmek haroşa ördüm buralara. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bunun özel bir sebebi yok. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Şimdi bilek ayrımından sonra bakın ikinci şişimde ilk 7 haroşa ilmeğimi düz örüyorum öncelikle. Bakın 7 haroşamı düz ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Yine ilmeklerimi düz örmeye devam edeceğim. Bu patiğimizin arka bölümünde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Yani hanımlar şimdi diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri dönüşte arka yüzde olacağımız için ilmekleri ters öreceğiz. Bir de ben patiğimin ön bölümünde ilmekleri örerken şu şekilde yapıyordum. Bakın ipim altta, şişim üstte, ilmeklerimi böyle alarak örüyordum. Çünkü ön bölümde hep aynı yüzden gidiyoruz. O şekilde daha rahat örüyorum. Ama arka yüzde şişim üstte, ipim altta. Şöyle alıyorum. Hanımlar böyle örmemin sebebi şu. Arka yüzde ilmekleri ters örerken ilmek yönü düzgün düşüyor ben böyle örünce. O şekilde bu nedenle böyle alıyorum. Bu aşamada bu sadece benim kolayıma giden örgü tekniği. Sizler nasıl rahat örebiliyorsanız, örgünüz nasıl düzgün düşüyorsa patiğinizin bu arka bölümlerini o şekilde örebilirsiniz. Çünkü herkesin örgü tekniği birbirinden doğal olarak farklı olabilir. Elinize uygun, yatkın, bir alıştığınız, bildiğiniz örgü yöntemini kullanabilirsiniz. Son şişime geldim. Yine ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Yine burası haroşa düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Bakın bilek ayrımı yaptığımız yere geldik. Ardından geri döneceğiz. Hanımlar arkada yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Patimizin arkası bundan ibaret. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz olarak örüyorum hanımlar. 7 ilmek haroşam 5, 6, 7. Bakın buraya bir diş haroşam oluştu. Devamında gelen ilmeklerimi de hanımlar arka yüzdeyi bu şekilde ters örüyorum. Yapacağımız işlem böyle. Bakın hepsini ters ördüm. Bir diğer şişime geçtim. Tabana denk gelen bölümler buralar. Buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Tabandaki diğer şişime geldim. Yine ters örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arkası bundan ibaret hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer ilmeklerimizi düz örüyoruz. Arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece kenarlardaki 7'şer haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Dikkat etmemiz gereken tek nokta bu. Son şişime geldim. Yine ilmekleri ters örüyorum. Sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz örülecek. Bakın son 7 ilmeğim kaldı burada. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Yine sonuncu ilmeğimi ördüm. Bakın bilek ayrımına geldik. Yine geri dönüyorum. Bilek ayrımına kadar örüyoruz. Geri dönüyoruz. Tekrardan ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 haroşam yine düz örülüyor.
Ve kalan ilmeklerimi de bakın tekrar ön yüzdeyiz. Düz olarak öreceğiz. Diğer bilek ayrımına kadar bu şekilde gideceğiz, geleceğiz, gideceğiz, geleceğiz. Başka yapacağımız hiçbir işlem yok. Ön yüzde düz, arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Şu şekilde baktığımız anda hanımlar patiğimizin şu kenarlarına birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne şuraya hanımlar haroşa sıralarını şu dişleri sayacak olursak 15 diş 15 sıra haroşa yaptım. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Sizler bu bölümde patiğinizi örerken ayağınıza mutlaka giyin deneyin hanımlar. Örerken ayağınıza bir zahmet giyin deneyin. Patiğinizin arka bölümünü topuğunuzun bu kenar kısmına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ben 15 yaptım ama belki siz 17 öreceksiniz tam gelecek. Belki 18 ya da 13 sıra haroşa öreceksiniz. O şekilde tam gelecek. Bu tamamen sizin ölçülerinize göre ya da örmek istediğiniz ayak numarasına göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hanımlar hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre tamamlayalım, gelelim. Ardından birlikte topuğumuza başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim buraya 15 sıra haroşamı yaptım. Şimdi ilmekleri yerleştireceğiz hanımlar. Şöyle sol tarafa 24 ilmek ayıracağız. Diğer ilmekleri de aynı şekilde toplayacağız. Normalde ilmek ayırma işlemini video öncesinde yapıyordum fakat bazı hanımlar işte tepki gösterdiler. Nasıl yapıyorsunuz görmüyoruz diye. Bakın hemen anlatacağım. Zaten bu şişte 14 ilmek vardı. Aktarıyorum bakın 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ilmek bakın buraya aktardım. Kalan ilmeklerin hepsini de hanımlar aynı şişe takacağım. Şöyle aktaralım bunları. Buradaki ilmekleri de alacağım. Aynı şişte toplayacağım. Sol tarafa ön yüzden baktığımız anda 24 ilmek ayırıyoruz hanımlar. Topuk kesiminde kolaylık sağlasın diye ikide bir ilmekleri sayarak vakit kaybetmeyelim. Pratik bir şekilde patiğimizin topuğunu örebilelim. Gördüğünüz gibi sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Diğer ilmeklerin hepsini bu sağ tarafa düşen şişime topladım. Şimdi topuğumuzu hanımlar yapmaya başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz ki model bütünlüğü sağlansın diye. Kenar ilmeğimi aldım. Öncelikle 7 haroşamı örüyorum. 6 ve 7. ilmeğim. Ardından ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğiz. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Eğer ki sizler şişlerinize 15'er ilmek artırarak modelinizi yaptıysanız hanımlar sol tarafa 15'er ilmek yapanlar için söylüyorum. Sol tarafa 24 değil de 26 ilmek ayıracaklar. Burada da 25 ilmek örüp 26.'yı örerken kesim yapacaklar. Şayet 13'er ilmek artırma yaparak patiğinizi ördüyseniz de sol tarafa 22 ilmek ayıracaksınız bu tarafa ve burada da 21 ilmek örüp 22.'yi örerken kesimi yapacaksınız. Tek fark bu. Topuğumuz için hanımlar orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kalıyor. İster 15 yapın, ister 13 yapın, ister 14 fark etmiyor. Topuk için arada 7 ilmek kalacak. Bu aradaki 7 ilmek her seferinde birer birer kesilerek eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Haroşalarım. Bunları da düz olarak örüyorum. Geri dönüyoruz hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. İlk 23 ilmeği öreceğim. 24. de kesim yapacağım. 15 ilmek yapanlar 25 örüp 26. da kesim yapacaklar. 13'er ilmek yaptıysanız da şişlerinize 22 ilmek örüp 21 ilmek örüp 22. de kesiminizi yapacaksınız. Olay bu. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24.'ye gelince şu öndeki ikisini alıyorum. Keserek örüyorum. Bir önceki sırada bu arada 6-7 ilmek vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Yani bir ilmek eksildi. Kesim yaptık, tekrar geri dönüyoruz. Kesimden sonra döneceğiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 7 ilmeğe kadar ters öreceğim. Son 7 haroşa ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Son 7 ilmeğime geldim. Düz örüyorum buraları. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Devam ediyorum. Yine 23 ilmek öreceğim. 24. de kesimimi yapacağım. Bakın 7 haroşamı ördüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ördüm. 24.'ye gelince öndeki ikisini alıp şöyle kesiyorum. Üçüncü kesimi de yaptık. Bir önceki sırada 6 vardı. Şimdi de 5 kaldı. Her kesme işleminde ilmekler birer birer azalıyor hanımlar. Sonra bittikten sonra da zaten patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 örüp 24. de kesim yapacağız. Ve biz bu kesme işlemine aradaki 5 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 5 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şimdi de 24 ilmeğim kaldı. Eğer ki 15'er ilmek ya da 13'er ilmek yaptıysanız şişlerinize burada 22 ilmek varsa 13'er ilmek yaptıysanız burada da 22 kalacak. 26 ilmek ayırdıysanız burada da 26 ilmek kalıyor hanımlar. Sayılar eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katladım. Hanımlar, ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. Herhangi elinize yatkın uygun bir tığ olabilir. Tığ numarası çok da önemli değil. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topladım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz hanımlar. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Her iki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Zaten gizli kesim olduğu için izi bile belli değil. Hani sağ patiğin kesim tarafı sağ tarafta, yok sol patiğinki sol tarafta gibi bir işlem uygulamıyorum. Her iki tarafta aynı yöne kesiliyor hanımlar. Her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için ilmekler aynı anda bitecek. Ben tabi patiklerimde bu tarz topuğu sevdiğim için bunu kullanıyorum. Ama sizler bildiğiniz, beğendiğiniz, daha kolay gördüğünüz hani yöntemler olabilir. Patiğinizin topuğunu dilediğiniz gibi yapabilirsiniz hanımlar. Bu tamamen tercih meselesi. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi aynı şekilde kesiyoruz. İlmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmekler aynı anda bitecek. Yine aynı şekilde benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Son 3'er ilmeğimiz kaldı. Aynı şekil kesime devam ediyorum. İkinciyi yine ilkin içinden geçirip tığımdakileri topladım. Bakın son birer ilmeğim kaldı. Yine ikinciyi ilkinin içinden geçirdim. Artık şişlerimiz de boşa çıktı. Tığımdaki iki ilmeği topluyorum ve buraya hanımlar 2 tane şöyle sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiğe hanımlar ana renk ipimiz mor. Mor ipimiz yetiyor da artıyor bile. Hatta yarım bir ipten başlamıştım. İpim yarımdı. Bu kadar da ipimiz arttı bile. Dediğim gibi yarım iple başladığım patiğim. Bu demek oluyor ki bir ip yetiyor da artıyor bile. Zaten kremi sadece ön bölümde kullandık. Az bir kremim vardı. O da yetişti. O da arttı bile. Hemen ipimizi şöyle gizliyoruz. Arkaya. Hemen topuğumuza bakalım. İşte patiğimizin topuğu bu şekilde. Çok muntazam, şık,
hoş, sade bir görüntüsü var topuğumuzun da. Görüntü itibariyle patiğimiz böyle. Bir de ayağımıza giydirip göstereyim hanımlar sizlere. Bir de ayaktaki duruşuna da bakalım birlikte. Hemen şöyle manken ayağımı da aldım elime. Kolay, güzel, şık, hoş bir modeli oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek patiğinizi yaparsınız. Evet. Şöyle de ayağıma da giydirdim manken ayağıma. Bakın. Arka kısmı yine bu şekilde. Patiğimizin yanları, topuk kısmı böyle. Tabanımız, arkası, önü. Bakın esneklik payı da var elbet. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Gayet esnek. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.